Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. eFootball 2024'te 5. sezon yarın geliyor arkadaşlar. Yarın oyuna girdiğimizde bakımdan sonra 5. sezon başlamış olacak ve 5. sezonla alakalı neler gelecek onunla alakalı Konami yarın bir takvim paylaşacaktır. Bu Mart ayı içerisinde hangi epik futbolcular gelecek, ne tür kampanyada etkinlikler var, bununla alakalı bir takvim yayınlıyorlar arkadaşlar. Geçen hafta güncellemeyi yaptığımız için yarın herhangi bir güncelleme yok. Hiçbir şey yapmayacağız. Yarın bakımın bitmesini bekleyeceğiz. Her perşembe olduğu gibi bakımdan sonra böyle 8-10 megabaytlık ufak bir güncelleme oluyor ya arkadaşlar, her perşembe olduğu gibi. O tarz bir indirmeyi gerçekleştirip yarın oyunumuza girdiğimizde 5. sezon başlamış olacak. Bundan dolayı 4. sezonun bugün bitmesinden dolayı arkadaşlar çok fazla şey bugün sona eriyor. Bugün biteceklere baktığımızda adaylı sözleşmeler bitecek. Maç bir eFootball Ligi'nin şu anki aşaması sona erecek. Maç bileti bitecek, yarın yenileri gelecek bunların hepsinin ve kampanya başlamıştı. Oyuncu ilerlemelerini şu an 0 GP'ye sıfırlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun bugün son günü. Eğer düzeltmek istediğiniz oyuncular varsa bugün isterseniz gerçekleştirebilirsiniz. Yarın bunun için oyun GP isteyecek ve çok pahalı, çok fazla GP istiyorlar. Çok kısa süreli bir kampanyaydı. Ne yazık ki bugün bu kampanya sona ermekte. Oyunda bugün bitecek etkinliklere baktığımızda 4 tane etkinliğin bugün son günü. Yarın yeni etkinliklerimiz gelecek. Hedeflerde de tamamlamışızdır ama belki tamamlamadıysak ya da yedek bir hesabımız varsa ya da yeni bir hesap açacaksak bu hedefler bugün bitiyor arkadaşlar. Yarın olmayacak. Ayrıca mağazada 4 tane oyuncu vardı. 2 tanesini daha kaldırıyorlar. Jovic ve Beri bugün mağazadan kaldırılacak arkadaş. Bugün son günü. Yarın mağazadan kaldırılmış olacak. Mağazada çok az oyuncu kalacağı için Konami büyük ihtimalle yakın zamanda mağazaya oyuncu eklemesi gerekiyor. 2 tane oyuncu kalıyor. Pek bir şey kalmıyor arkadaşlar. Hani yarın mı eklerler, önümüzdeki haftalarda mı, zaman vermek zor ama yakın bir zamanda eklemeleri de gerek. Mağazada bu kadar az oyuncu uzun süredir olmamıştı. Çok az futbolcu kaldı. 500'e futbol parasına satılan bu formanın da bugün son günü ve birçok paket bugün sona ermekte arkadaşlar. Adaylı sözleşmelerin dışında geçen hafta birden bu paketler geldi. Çok yüksek seviyeli olmasa da çok fazla paket. Bunların bugün son günü, bir haftalık geldi. Geçen hafta 2 tane Player of the Week gelmişti. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Lig Player of the Week'i. Bunlar da bugün sona erecek. Yarın Lig Player of the Week'i gelecek. Şampiyonlar Ligi gelmeyecek arkadaşlar. Ayrıca ligime eklenen oyuncular, geçen hafta bu isimler eklenmişti. Bugün son gün. Eğer almak istediklerimiz varsa alabiliriz. 10 maç oynatma hakkımız bulunuyor. Yarın yeni futbolcular eklenecek. Yarın bizleri neler beklemekte? Her perşembe olduğu gibi bakım var arkadaşlar. Türkiye saatiyle oyun 05'te, sabah 5'te bakıma girer. Konami en geç 11'de açılacak der ama genelde erken açıyorlar. Hatta bazı ülkelere, Japonya'ya falan daha erken açmaktalar. VPN'le de giriş yapabiliyoruz. Bizim ülkemizde bayağı bir geç açıyorlar. Yarın bizleri bekleyenlere baktığımızda haftanın oyuncuları paketi, yeni adaylı sözleşme paketleri, yeni maç bileti, eFootball Ligi'nin yeni aşamasına geçeceğiz ve şu an hangi klasmandaysak ona göre hediyeler verilecek. Haftalık etkinliklerimiz gelecek ama kampanya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hem sezonlara aslında kampanyayla, yeni etkinliklerle başlarız. Ayrıca uygulamalar bir Messi hediyesi ile alakalı paylaşımda bulunmuştu. Ama kampanyanın detayları şimdilik bilinmemekte arkadaşlar. Hazır Ramazan ayı da yaklaşıyor. Ramazan kampanyalı, Ramazan ayına özel belki bir kampanya olabilir. Belki farklı bir temalı da kampanya olabilir. Pazartesi gelecek oyuncular açıklanacak. Lig maçlarına göre de farklı dizilişlerle çıkan takımlar varsa o takımların da dizilişi güncellenecek. Olur da farklı sıra dışı dizilişler olursa sizlerle de yarın paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yarın hangi klasmandaysak ona göre oyuna girdiğimizde hediyeler veriliyor. Şu an bugün artık hangi klasmanda tamamlarsak bulunduğumuz klasmana göre bu hediyeler verilmekte arkadaşlar. 10. klasmana kadar hediyeler değişiyor. Aşağılara doğru tabi hediyeler azalmakta. 10. klasmanda olsak bile 10.000 GP 500 futbol puanı. Zaten 10. klasman online maç değil arkadaşlar. Yapay zekaya karşı. Eğer hiç klasman oynamadıysak isterseniz 10. klasmanda bir maç atıp rakip çok güçsüz modda olmakta. Rahat bir şekilde yenebiliriz. 9. klasmana geçip bir hani e-futbol puanı aslında daha fazla alıyoruz. Beceri antrenmanı falan, onlar aslında aynı. Eğer klasman hiç kasmıyorsak, 10. klasmandaysak çıkmamak bazen daha iyi olabiliyor arkadaşlar. Şundan dolayı şimdi 10. klasman rakibin en güçsüz olduğu mod. Yapay zekada başlangıça falan alıyoruz ya arkadaşlar.
istediğimiz kadar gol atabiliyoruz. Hedeflere bazen etkinlikler, hedeflere görevler geldiğinde oradaki şartlardan birisi de şu oluyor. İşte Neymar'la eFootball Ligi'nde gol at ya da Brezilyalı futbolcularla gol at. eFootball Ligi'nde şu kadar gol at gibi. eFootball Ligi'ndeki görevleri 10. klasmanda çok rahat yapabiliyoruz. Tek maçta tamamlayabiliyoruz. Ben yeni hesap açtığımda mesela hemen o görevleri 10. klasmanda bol bol gol atarak tamamlıyordum. 10. klasmanda olmamızın tek işe yarar yöntemi onları tamamlamak. Klasman kasıyorsak da hangi klasmandaysak ona göre hediyelerimiz verilecek. Yarın hangi Player of the Week futbolcuları gelebilir? Dün bununla alakalı detaylı bir video paylaştığımız için arkadaşlar ben tahminlerimi hızlı bir şekilde geçeyim. Bugün Konami öğlen vakitlerinde belki geçen haftalarda olduğu gibi bazı isimleri bizlerle paylaşabilir. Manchester City'den bir isim gelmeli. Benim ilk adayım Foden, 2 gol attı. Foden tercih edilmezse Rodri'nin de 2 asisti var. Aston Villa'nın mesela santraforu çok etkiliydi Watkins. 2 golü var ama çok fazla santrafor adayı var. Konami bazılarını seçecek, bazılarını seçmeyecek. Kimisi 3 gol attı, kimisi 2 gol attı. Forvetlerin çok ön plana çıktığı bir haftadayız. Göbek futbolcuları durdu. Forvetler bu hafta şov yaptı. Tottenham takımında mesela stoper futbolcusu Romero'nun golü var. Güzel de bir stoperdir. Fulham 3-0'lık galibiyet aldı. Harry Wilson 1 gol 1 asist yaptı. Sağ kanatta oynadı. Gelirse sağ kanat kartıyla gelmeli. West Ham'da 2 adayımız var. Birinci adayımız Alvarez defansif orta saha. İkinci adayımız ise arkadaşlar gol yemesine rağmen bu kaleci çok fazla kurtarış yaptı. Ariola. Baktım 9 tane kurtarışı var. Çok fazla kurtarış. Ama 1 gol yedi. Konami gol yiyen kalecileri getirmeyebiliyor ama bu kurtarışa bence bu kaleci gelmeyi hak etti. Liverpool'da göbek futbolcusu McAllister'ın bir asisti var. Göbek futbolcusu çok fazla adayı yok. O yüzden listeye dahil ettim. Roma'dan da bir isim gelmeli. Lukaku bir gol attı ama işte çok fazla gol atan isimler var arkadaşlar. Gelirse sürpriz olmaz ama farklı bir isimle tercih edebilirler. Villarreal takımından kesinlikle bir futbolcu gelmeli. Charlotte'un 3 golü var. Charlotte'u seçmezse ki seçmesi gerek ama Pareo'da 3 asist yaptı. Bu iki futbolcudan birisini Konami tercih etmeli. Sevilla 3-2'lik galibiyet aldı. Burada santrafor En-Nesyri 2 gol attı. Eğer olmazsa stoper Sergio Ramos'un da bir golü bulunmakta. Marsilya takımı farklı bir galibiyet aldı. Goller dağıldı arkadaşlar. Bir futbolcu şöyle hat-trick falan yapmadı. Adaylara baktığımız zaman sol açıkta oynayan Aubameyang, sağ bekte oynayan Klose birazcık ön planda. İshak'ın da Sarı'nın da istatistikleri gayet güzeldi. Bu 3 futbolcu maçta ön plana çıkan isimlerdi. Metz takımı 2-0'lık galibiyet aldı. Sol bek pozisyonunda gol atan futbolcumuz Udol. Sol beklere baktığımızda en dikkat çekici sol bek futbolcusu gelme ihtimali yüksek görünüyor. Porto 5-0'lık galibiyet aldı hem de rakibi Benfica. Bu maçta Porto takımının yıldız futbolcusu Galeno 2 gol 1 asistlik 3 gole doğrudan katkısı var. Gelme ihtimali çok yüksek. Inter Miami Amerikan Ligi'ne geçtiğimizde Messi'nin takımı 5-0'lık galibiyet aldı. Geçtiğimiz dönemlerde Messi Miami'ye transfer olduktan sonra mesela Messi'nin Player of the Week kartı falan gelmişti. Messi'nin maçlarına Konami bakmakta. Bu maçta Luis Suarez şov yaptı arkadaşlar. Santrafor adaylarımızdan bir tanesi de Luis Suarez. Bir de pazartesi günkü maçlara Konami eskiden pek bakmazdı. Ama son dönemlerde zaman zaman pazartesi oynanan maçlarda flash skorlar varsa ya da çok sıra dışı performanslar o zaman oyuncu seçmeye başladı. Arsenal takımı da 6-0'lık galibiyet aldı. Ama goller, asistler falan bayağı bir dağıldı arkadaşlar. Bu maçta ilk adayımız aslında Havertz'te. Havertz santraforda oynadı. Çok fazla santrafor adayı var. Ben ondan dolayı biraz Martinelli'yi büyük yaptım. Dedim hazır sol açık futbolcusu. Bir gol bir asisti var. Martinelli ve Havertz'in maçıydı. Mesela sağ bek Ben White veyahut da göbekte oynayan Rice da bu maçta gol atan isimler, ihtimali olan isimler. Belki sol açık olduğu için Martinelli'yi Konami tercih edebilir. Ayrıca sosyal medyada gördüğüm bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir sayfanın Twitter'da futbolla alakalı bir sayfanın tahminiydi. Tahmin diyebiliriz. Şimdilik resmi bir şey değil. Yarınki sezonda oyuna siyah güçlendiricinin eklenebileceği ile alakalı bir arkadaşımızın tahmini vardı. CT Futbol ismindeki Twitter sayfası zaman zaman tutturmakta. Genelde oyuncularla alakalı seviye tahminlerinde falan paylaşımlar yapmakta. Yani ilerleyen günlerde bu siyah güçlendiriciler de oyuna eklenecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yarın mı eklenir, bir sonraki sezonlarda mı eklenir bilinmez ama bunun farkı diğer güçlendiricilere göre daha fazla oyuncuları güçlendirmesi. Şimdi Messi bir de siyah güçlendiriciliği gelirse zaten 105'e kadar uçmuştu bir karta. Daha da yukarıya çıkacak. Veyahut da bu haftaki Rummenigge 102 seviyeye kadar çıkmakta. Ama ileride siyah güçlendiricili Rummenigge 103-104 seviyelere kadar çıkar gibi görünmekte. Yani yeni güçlendiriciler çıkarıp oyuncuların seviyelerini
daha da arttırmayı planlıyor Konami. Fakat bu güçlendirici yarınki sezonla birlikte mi gelir yoksa ilerleyen sezonlarda mı, henüz daha tarih belli değil arkadaşlar. Bir de geçen hafta FUP uygulaması olsun, başka uygulamalar Messi kampanyasını paylaşmıştı ama Konami'den henüz bir açıklama yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın bu kampanyayla alakalı açıklama gelmesi gerekiyor. Hatta ilk hediyeyi yarın vermeleri lazım. Messi hediyesi yine bizleri beklemekte. Kartında Arjantin'in bayrağı bulunmakta. Inter Miami takımının logosunu, bayrağını falan kullanmamışlar. Ama bu kampanyayla alakalı ne tür hediyeler olacak? Konami'den henüz bir açıklama yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın detayları bizlerle paylaşacaklar. Önümüzdeki pazartesi Ramazan ayının 1. günü, 11 Mart pazartesi. Ve geçen sene Konami Ramazan ayında mini bir kampanya düzenlemişti. Ufak hediyeler vermişti. Büyük ihtimalle bu Messi ile alakalı kampanya belki Ramazan kampanyasının içerisinde de olabilir. İç içe bir kampanya da olabilir arkadaşlar. Arka tarafın temasına falan baktığımızda Ramazan kampanyası ile alakalı bir hediye olacak gibi görünüyor. Ama yanında GP, antrenör puanı, belki görevler, ne tür farklı hediyeler olacak? Büyük ihtimalle yarın bunları öğrenebileceğiz. Şu an için Konami'den herhangi bir açıklama ne yazık ki bulunmamakta. Yeni gelişmeler olursa bugün Konami'den yarın gelecek oyuncularla alakalı açıklama beklenmekte. O tür açıklamalarla karşınızda olmaya çalışacağım. Yarın sabah da Japonya'da oyun açıldığı gibi ben hemen videoyu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve olabildiğince hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ayrıca yarın mağazaya oyuncu eklenme durumu olursa, şimdi mağazadan 2 tane oyuncu kaldırılacak. Yakın bir zamanda, yarın mı olur, ilerleyen haftalarda mı bilinmez ama oyuncu eklemeleri gerekiyor. Mağazaya eklenen oyuncular biraz daha erken sızmakta. Maç biletindeki oyuncular falan, bunlar biraz daha erken sızıyor. Oyun bakımdayken hem açıklanıyor hem de bazen sızabilmekte arkadaşlar. O tarz değişik bilgiler olursa sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.